Hepinize merhabalar arkadaşlar. Memnuniyetsiz Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün rekorlar kırmış bir oyunla alakalı inceleme, aynı zamanda genel bilgilendirme, birkaç oynanışı kolaylaştıracak trik sizlere sunmaya çalışacağım. Bu sunucuyu ben kendime özel olarak açtım. Oyunda bilmeniz gereken şeyler neyse sizlere bunu öğretmeye çalışacağım. Oyun oynamamı rahatlatacak, kolaylaştıracak, neler yapabilirim gibi durumları bu videoda öğreneceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, oyunu ışınlanma noktasının içindeki tünelde başlıyorsunuz ve oyun sizi temel öğreticileriyle bir noktaya kadar ilerletiyor. Ve ilerlettikten sonra size bir base kurmanız için yapmanız gereken Palbox ünitesini kurmanızı istiyor. Bunu kuracağınız yeri iyi seçmeniz gerekiyor. Çok dar ve kapalı bir alanı kurarsanız veyahut da malzemenin olmadığı bir alana kurarsanız ilk etapta zorlanabilirsiniz. Ben bu açık alanda ağaçlık ve şuralarda taşlar vardı, şu an çıkmıyor. Buraya kurdum. Buraya kurduktan sonra da burada gelişimimi tamamlamaya çalıştım. Bunu kurduğunuz zaman bunun bir alanı var arkadaşlar. Şu mavi çizgi gördüğünüz üzere bu base'in alanı. Pokemon'lar bunun dışına çıkamıyor. Çıktığı zaman da oyun tabii erken erişimde olduğu için mi bilmiyorum, bug'a giriyor veyahut da geri dönüyor. Bu şekilde bir bilgi arkadaşlar bu. Tabii bununla beraber bu base'inize level atlatmanız gerekiyor. Base'inize level atlattıkça çalışan Pokemon sınırınız da artıyor. Bunun için belirli size görevler veriliyor. Bu görevleri bu base upgrade kısmında görebiliyorsunuz. Benim şu an base level'ım 20 olduğu için sadece bir tane görevim var. Tabii bunu yaptıktan sonra ben base'imi upgrade edebilecek miyim bilmiyorum. Daha şu an bunu yapma aşamasındayım. Şu anda benden bir tane Pokemon'u maksimum seviyeye ulaştırmamı istiyor. Pokemon'u da maksimum seviyeye ulaştırmayı size göstereceğim ama şu anlık bir iş değil. Base'inize level atlattıkça base'de çalışabilen Pokemon sayınız da base level'ınıza göre yükseliş gösteriyor arkadaşlar. 1 level'sa bir tane, 2 level'sa 2 tane gibi. Aynı zamanda ilk etapta siz bir tane base kurabiliyorsunuz. Base level'ınız 15'e geldiği zaman ikinci bir base'i daha kurmanıza izin veriyor. 20 olunca da üçüncü base'i kurdurtuyor size. Bu sizin bir noktadan sonra tıkanmanızı engellemek amacıyla yapılmış. Çünkü bir tane base kurduktan sonra gidip bir yerlerden malzeme toplayıp sürekli geri gelmek gerçekten çok zorlayıcı oluyor. İstediğiniz kadar Pokemon'unuz olsun, uçup gidin, koşun vesaire, önemli değil. Bu zorlama sizi baymasın diye size 20 level'da 3 tane base kurdurtma olanağı tanıyor. Bu da sizin rahatlıkla malzeme toplayıp gelişebilmeniz için önemli bir unsur açıkçası. Geçelim bir diğer konumuza. Evet, bir diğer konumuz da Pokemon'ları nasıl yakalayacağız? Pokemon'ları yakalayabilmemiz için tabii ki oyun bize görevlerle, öğreticileriyle beraber bunu gösteriyor. Ama bunun tabii detaylı bilgileri var. Oyun size bunu vermiyor. Siz bunu kendiniz öğrenerek yapıyorsunuz. İlk etapta bu çalışma masasını kurduğunuz zaman size bu Pal Safir denen Poke topunu yapmanızı istiyor. Tabi bunların belirli bir noktası var. O da şu. Bunun triği şu arkadaşlar. Bu mavi poke topu 1-10 level arasındaki Pokemon'ları rahatlıkla yakalayabilmeniz için gerekli bir top. Tabii ki Pokemon'ların canı yüksekken bu topu kullandığınız zaman yakalama yüzdeniz de ona göre çok fazla düşüyor. Pokemon'ların canını azaltıp ona göre bu topu fırlatmanız gerekiyor. 10, 11, 20 level arasında yeşil Mega Safir dediğimiz topu kullanırsanız yüzdeniz tabii ki ona göre daha çok artıyor. 19 level bir Pokemon'a gidip mavi topu atarsanız yakalama oranınız, rate'iniz çok düşük oluyor. Ve 20-30 arasındaki Pokemon'lara ise sarı topu kullanmanız gerekiyor. Bu önemli çünkü Pokemon'ların hepsi 1 ve 10 level değil. Pokemon'ların da level'ları var. Bölgeye göre level sistemleri var. Bu Poke topunu kullandıktan sonra 20 ve 30 arasındaki Pokemon'ları rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Tabii bunun devamı da var arkadaşlar. Oyun sizi ilerlettikçe siz bu Pokemon toplarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bir noktaya geldiğiniz zaman bu 3 topun dışında artık size Hyper Safir, Ultra Safir ve Legendary Safir'i veriyor. Bu Hyper Safir dediğimiz top belirli Pokemon'lar için ideal. Örnek veriyorum, siz 20-30 arasındaki Pokemon'u Giga Safir ile yakalayamıyorsunuz veyahut da Lucky bir boss'tur. Bunu Hyper Safir ile rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Tabii ki bu da bir seçenek. 30 level'lık Pokemon'a Ultra Safir atıp çok rahat bir şekilde %100, %70, %80 oranla da yakalayabilirsiniz. Ben uğraşmak istemiyorum diyebilirsiniz. Tabii bu topları ileride yapmak çok zorlaşıyor arkadaşlar. Çok zorlaştığı için de hangi level aralığındaysa o topları kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü malzeme gitmemesi açısından bunları yapmak biraz zor. Tabi oyundaki en son poke topumuz da bu. Bu top 40 level üstünü çok rahat bir şekilde yakalamanıza yardımcı oluyor. 40 level üstüne gidip Ultra Safir atıp da yakalayabilirsiniz. O birazcık şansınıza kalmış ama oranlar çok fazla düşüyor. 40 level üstüne gidip mavi topu atarsanız
Pokemon onu tokatlıyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle, bu topla beni nasıl yakalayacaksın deyip topu kendine değdirtmiyor bile. Geçelim bir diğer konumuza. Yakaladığınız Pokemon'ların belirli özellikleri oluyor arkadaşlar. Bu özelliklere göre ister base'inizde çalıştırıyorsunuz, isterseniz yanınızda tutup savaştırabiliyorsunuz veyahut da onları kullanabiliyorsunuz. Ben bir yerden bir yere gidebilmek için bu kuşu kullanıyorum. Çünkü bu kuşun pasif skill'i hızlı. Hızlı olduğu için ben bu kuşla bir yerden bir yere giderken rahatlıkla hızlı bir şekilde gidebilmemi sağlıyor. Örnek vermek gerekiyorsa şöyle göstereyim sizlere. Ben bunu yakaladım mesela. Bunun belirli özellikleri var arkadaşlar. Sulama, iş yapmaya çalıştığında size yardım ediyor ve ekstradan toplama görevi görüyor. Altta zaten work speed'in altında gördüğünüz gibi belirli özellikleri var. Bunlar bir level. Yakaladığınız Pokemon özelliklerine göre bunlar değişebiliyor. Bunun bir level olmasıyla beraber baktığınız zaman mesela benim ejderhamın ateş skill'i 4 level. Bu base'in içinde yapmam gereken veyahut da eritmem gereken bir şeyler varsa 4 level'lık ateş skill'iyle bunu çok rahat bir şekilde yaptırıyor. Lakin Mewtwo dediğim Lunaris adındaki Pokemon'umda toplaması 1, ekme biçmesi 1 ve aynı zamanda yardımcı olma seviyesi 3. Bu yardımcı olma seviyesi dediğimiz şey şu: siz bir iş yaparken veyahut da bir şey üretirken hemen gelip yanınıza çok hızlı bir şekilde sizin o işlemi yapabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Geçelim bir diğer konumuza. Evet arkadaşlar, gelelim bir diğer konumuz olan teknoloji kısmı. Oyunda en önemli unsurlardan bir tanesi bu alan. Çünkü bu alanda yapmanız gereken şeyleri ve görevlerde sizi ilerletmesi için gereken yapıları buradan açıp yapmanız gerekiyor. Bu teknoloji puanlarını kazanabilmek için boss kesmeniz, aynı zamanda teleport noktası açmanız, level atlamanız ve oyunda belirli alanlarda kutular oluyor arkadaşlar. Bu kutuları açtığınız zaman içinden bir kitap düşüyor. Bu kitabı kullandığınız zaman size teknoloji puanı veriyor. Bu şekilde teknoloji puanı elde edebiliyorsunuz. Buradan gerekli işinize yarayan şeyleri açabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir bineğe binmek istiyorsunuz. Bu bineğe binmek için öncelikle bunun Pokemon'unu yakalamanız gerekiyor. Bu Pokemon'u yakaladıktan sonra level'ınıza göre binek eğeri, silah açılıyor. Onu o şekilde verebiliyorsunuz ve onu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağ tarafta mor teknoloji puanlarının kullanıldığı bir alan var. Bu alanda da belirli itemler, oyunu kolaylaştıracak şeyler açılıyor. Bu Hip Lantern dediği, yaptığınız zaman meşale görevi gören, hiçbir şekilde elinizden çıkartmadan gece sizin etrafınızı aydınlatan bir alet. Bu yemek çantası. Yemek çantası dediğimiz olayda üstünüzde bunları yaptığınız zaman şu alandaki slotlarınız açılıyor ve buraya yemeğinizi koyduğunuz zaman karakteriniz ve Pokemon'larınız acıkınca otomatik olarak buradan yemek yiyorlar. Tabi binip kullandığınız Pokemon bunu yiyemiyor. Önce binekten inmeniz gerekiyor ki yemek yesin. Bu da size ince bir bilgi. En önemli unsurlardan bir tanesi de yumurta. Tabii inkübatör diye geçiyor. Bulduğunuz yumurtaları bunun içerisine atarak arkadaşlar yumurtanın çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu size güzel bir XP kazandırıyor ve aynı zamanda Pokemon elde etme şansınız oluyor. Tabii yumurtaların da belirli level'ları var. İşte yaygın yumurta, örnek veriyorum rare yumurta, large yumurta, huge yumurta gibi. Güçler tabii ki daha farklı, daha büyük bir Pokemon çıkarıyor. Daha rare bir yumurta. Daha büyük Pokemon sahibi olabiliyorsunuz. İster yanınızda kullanabilirsiniz, ister base'de çalıştırabilirsiniz. Hücre yumurtanın güzelliği bu yönde. Geçelim bir diğer konumuza. Evet arkadaşlar, oyunda bir diğer bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Örnek veriyorum, bir malzeme arıyorsunuz ve o malzemenin nereden çıktığını bilmiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey Haldek kısmına girip buradan Pokemon'lara tek tek bakmanız gerekiyor aradığınız malzemeyi bulmanız için. Genel olarak oyunun başlarında zorlanacağınız şeylerden bir tanesi Palfulids olacak. Bu Palfulids'i su Pokemon'larından çıkartabiliyorsunuz. Genel olarak örnek veriyorum, bu penguen arkadaşımızda Palfulids çıkıyormuş. Ördekte Palfulids çıkıyor. Bu sağ alt taraftaki Possible Drops dediği yerden hangi Pokemon'un ne düşürdüğünü görebiliyorsunuz. Tabi bunları bulmakta sıkıntı çekiyorsanız yukarıda Stats yanında Habitat yazan yere giriyorsunuz ve hangi bölgelerde bu Pokemon'un çıktığını görebiliyorsunuz. Gece ve gündüz şekline ayarlayarak, bunu bu şekilde yaparak bu Pokemon'ların nerede olduğunu bulabilirsiniz. Geçelim bir diğer tree'mize. Evet, bir diğer bilmeniz gereken, bana göre oyunu kolaylaştıran bir şey, bug değil kesinlikle, şu yapmış olduğumuz paraşüt. Paraşütle normalde giderken zıplayıp gittiğinizde bu şekilde açarak yavaş bir şekilde gidiyor. Lakin koştuğunuz zaman yokuş aşağı bir bölgede, eğimli bir bölgede kayıp paraşütü açarsanız çok daha hızlı bir şekilde paraşütle yol kat edebiliyorsunuz. Hatta sizin kullandığınız Pokemon'dan çok daha hızlı bir şekilde gidiyor. Geçelim diğer bilgimize. Evet, bir diğer bilgimiz de şu arkadaşlar.
Takımınızda gördüğünüz gibi bana göre Pidgeotto. Bunun eldivenini yaparsanız, yani eğerini yaparsanız, şundan göstereyim size. Şurada. Bunu yaptığınız zaman az önce size göstermiş olduğum paraşütü kullanmadan koşarken zıplayıp tekrar zıplamaya bastığınız zaman sizi staminanız kadar bir yerlere götürüyor. Gördüğünüz gibi bu da işe yarıyor. Tabi yere düştüğünüzde otomatik kapanıyor. Ama kısa mesafelerde ve bir yerden bir yere gitmek için çok kullanışlı. Bunu kullanmanızı öneririm. Takımınızda yer varsa, ama yoksa dediğim gibi yapacak bir şey yok. Size kalmış bir şey. Sizin oynanışınıza kalmış bir şey. Geçelim bir diğer konumuza. Evet arkadaşlar, gelelim bir diğer konumuza. Bu da çok önemli. Bir yerden sonra malzeme sıkıntısı çektiğiniz için, bakın şunlar orada bug'da kalmış. Bunlar oluyor. Bunları bu şekilde düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkarıp geri taktığınız zaman bunlar çalışmaya devam ediyorlar tekrar. Neyse, konumuza dönelim. Dediğim gibi base'inizi 15 level ve sonra 20 level yaptığınız zaman base kurma sayınızı 1'den 2'ye, oradan 3'e çıkarıyor. Bunları nereye kuracaksınız? Öncelikle en önemli olan şey or arkadaşlar. Or'u da şu bölgede rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen oraya gidelim. Burada tamamen or bölgesi. Ben burayı kapattım. Burayı kapatmamın sebebi, Pokemon'lar bug'a girebiliyor, yukarıya falan çıkıyor vesaire. Burada Pokemon'larınıza ufak bir base kurup yataklarını yapıp or toplatabilirsiniz. Tabii işin şu tarafı var. Orları toplayacak olan Pokemon'larınızın buradaki mining seviyesi minimum 2 olmalı arkadaşlar. 1 olduğu zaman kesinlikle or taşına vurmuyorlar. Minimum 2 olmalı. Şu an benim gördüğünüz üzere bu Pokemon'un 4, bu Pokemon'un 3, bu Pokemon'un da 3 haliyle. Aynı zamanda toplayıcı da koyarsanız bu yerdeki orları alıp toplayıp fotoğraftaki kutulara bırakırlar. Bu da size bu şekilde bir bilgi olsun. Çünkü gerçekten malzeme bulmak sıkıntı olacak. Geçelim bir diğer konumuza. Bir diğer bilmeniz gereken şey ise şu arkadaşlar. Haritada örnek veriyorum, bir maden yeri buldunuz ve bunun nerede olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bunun için de haritada işaretleme yapabiliyorsunuz. Ben bir tane bulmuştum. Onun örneğini göstereyim şurada. Marker kısmından arkadaşlar E'ye bastığınız zaman burada boss mu var, yemek mi var, ne varsa bu şekilde işaretlemeyi yapıp buradaki alanda ne olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ben burada kömür bulmuştum. Kömür de gerçekten önemli bir malzeme. Oradan sonra gerçekten ileriki seviyelerde en önemli malzeme diyebilirim. Sürekli buraya ışınlanıp buradan kömürümü toplayıp geliyorum. Bu da bir diğer ince bilginiz olsun sizlere. Geçeceğiz hemen şimdi diğer konumuza. Evet arkadaşlar, geldik önemli bir diğer konumuza. Diğer konumuz şu: bu gördüğünüz yerlerin çoğunda, yani haritada şu şekilde görülen kulelerde boss savaşları yapabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse benim bu Grisbolt dediğim, Raichu diyorum ben buna. Bu dungeon'ın içinde bu boss çıkıyor. Lakin dungeon'ın içinde bu boss'u yakalayamıyorsunuz. Bunu kullanan bir kullanıcı var. Bunu yakalayamıyorsunuz. Ama bunu kestikten sonra bu boss'un bu bölgede gece ve gündüz şeklinde çıkabiliyor. Lakin gece daha rahat bulabilirsiniz. Gündüz çıkmayabiliyor bazen. Ama gece genellikle burada çıkıyor. Bu dungeon'ı bitirdikten sonra bu boss artık burada çıkacak. Bunu buradan gidip yakalayabilirsiniz. Sizin için de bir dungeon'a gireriz. Hazır dungeon'dan bahsetmişken içine girelim ve dungeon'la alakalı size ufak bir bilgi de verelim. Bu kısımda gördüğünüz gibi boss'un kullanıcısı. Bence çok güzel yapmışlar bu kısımları. Yani oyun sadece hayatta kal, şöyle yap, böyle yap. Oyunun ince triklerinden bir tanesi arkadaşlar. Sağ tıka bastığınız zaman size tam vuracağında CTRL ile çok güzel bir dodge atabiliyorsunuz. Lakin normal koşarken dodge'larınız bu şekilde oluyor. Evet, şimdi elektrik olduğu için Grisbolt attığımda elektrik çok az vuruyor arkadaşlar. Lakin benimki gelişmiş olduğu için biraz fazla vurabilir. Gördüğünüz gibi gri bir şekilde çıkıyor. Gri çıkması buna az vurdu anlamına geliyor.
Ben diğer boss'umu kullanacağım. Dark vuran bir boss'um. Yok olacak gibi geliyor. Rakamlar bu şekilde beyaza dönerse arkadaşlar bu boss buna çok rahat bir şekilde vuruyor anlamı taşıyor. Haberiniz olsun. Ona göre elektriği elektrikle vurmamaya çalışın. Evet arkadaşlar, oyundaki ilginç bir diğer bilgimiz de şu. Örnek vermek gerekirse karlı bir bölgedesiniz. Karlı bir bölgeye gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir soğuk damgası yiyorsunuz. Bu soğuktan korunmanın iki yolu var arkadaşlar. Termal giyebilirsiniz, lakin bu çok fazla korumuyor. Ya da kendinize soğuktan koruyan bir armor seti yapabilirsiniz. Hiç mi yapamıyorsunuz ve elinizde bir ateş Pokemon'u mu var? Yanınıza ateş Pokemon'u çıkartıp üstünüze gold giydiğiniz zaman bu soğuktan korunabiliyorsunuz. Tabi çok soğuk olmadığı zaman sadece ateş Pokemon'u çıkartmanız yetiyor. Bu şekilde kendinizi soğuktan koruyabilirsiniz. Aynı şekil sıcak bölgeler için de geçerli. Buzlu bir Pokemon'unuz varsa, uçan veyahut da yanınızda yürüyen, yanınızda yürütüp üstüne bindiğiniz zaman sıcak bölgede de aynı şekilde korunabiliyorsunuz. Bu da bir diğer bilgimiz olsun sizlere ve geçelim diğer bilgimize. Evet arkadaşlar, oyunda önemli olan bir diğer şey de şu. Oyunda gold kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu goldlar ne işe yarayacak diye soruyorsanız hemen onu da size gösterelim. Belirli şehirler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi şurası. Diğeri ateş bölgesinde şu alan. Bunun gibi bir iki tane daha alan var. Yerlerini hatırlamıyorum ama ben genel olarak buraya ve diğer gösterdiğim noktaya gidiyorum. Burada bu satıcıyla konuştuğunuz zaman buradan satıcıdan size lazım olan malzemeler bulamıyorsanız eğer buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bunları satıyor belirli bir şekilde. En önemlilerden bir tanesi zaten kemik oluyor başta ve deri oluyor. Bunları gold kasarak buradan satın alabilirsiniz. Aynı zamanda değerli şeylerinizi de buradan satabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse safir. Ben bunu satmak istiyorum. Satıyorum ve bana gerekli meblağı veriyor. Hemen yan tarafında ise çok fazla Pokemon mu yakaladınız ve hiçbir işinize yaramıyor mu arkadaşlar? Hemen buraya gelip buradaki satıcıya Pokemon'larınızı satabilirsiniz. Belirli bir gold karşılığında aynı zamanda Pokemon da alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunun bir de şöyle bir durumu var arkadaşlar. Buradaki adamlara sıkmayın kesinlikle. Bu şehri koruyan kişiler, lakin şehir dışındakiler size saldırıyor, onları öldürebilirsiniz. Ve şöyle bir durum var. Bu şehrin dışında aynı zamanda Black Market denen satıcılar da var. Askeri tipteler ve Black Market olduğu için de oradan farklı Pokemon'lar alıp satabiliyorsunuz. Buradakiler gibi düşük seviyeli olmuyor. Geçelim diğer konumuza. Evet arkadaşlar, oyunda gerçekten en önemli unsurlardan bir tanesi de şu görmüş olduğunuz yeşil zımbırtı diyeyim ben buna. Adını da hatırlamıyorum. Bunları etrafta gezinirken, uçarken dağın kenarında, köşesinde, suların kenarında, köşesinde böyle gizli ufak tefek yerlerde görebilirsiniz. Bu Lifmunk Efigi denen şeyi aldığınız zaman arkadaşlar bunlardan belirli bir miktar sizden toplamanızı istiyor oyun. Şuradan çıkalım, hemen onu da göstereyim size. Bunu verebildiğiniz belirli yerler var arkadaşlar. Tabi bunu base'inize yaparsanız sürekli base'inizden verebilirsiniz. Ben base'ime bir tane yapmış olduğum için buraya verebiliyorum. Ben onu da göstereyim. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz statü. Burada statlarınızı güncellemek istediğiniz zaman sizin poke topuyla yakalama rate'inizi arttırıyor. Bu şeyleri topladığınız zaman. Şu an bende 16 tane var. 11 tane daha topladığım zaman bir seviye daha yükselteceğim yakalama gücümü. Bu şekilde aynı zamanda buradan Pokemon'larınızın statlarını da yükseltebiliyorsunuz. Tabii onun için bu mavisinden olması gerekiyor. Belirli seviyeye geldikten sonra bu şekilde artık morunu kullanabiliyorsunuz ve daha sonra sarıyı kullanabiliyorsunuz. Onlar da şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pal Soul deniyor bunların ismine. Bu Pal Soul'lardan düşük, orta ve yüksek seviyeler topladığınız zaman buradaki statüden dediğim gibi statlarını yüzdelik olarak yükseltebiliyorsunuz. Geçelim bir diğer konumuza. Evet arkadaşlar, oyunda bir diğer önemli unsur olan stat puanları. Level aldıkça bize verilen stat puanlarını neye kullanmalıyız, neye göre vermeliyiz gibi durumlar olacaktır illaki. Burada kafanıza göre verebilirsiniz ama bu oyun işleyişinizi gerçekten çok etkileyecektir. Öncelikle belirli bir level'a kadar stamina ve ağırlık kısmına gitmeniz gerekiyor. Daha sonra çalışma hızı ve cana odaklanabilirsiniz. Benim size tavsiyem önce ağırlık ve stamina üzerinden gidin.
Örnek veriyorum, bir ağırlık veriyorsanız bir stamina verin. Daha sonra da 5 level'da bir work speed'e abanmanız. Daha sonrasında 30-35 level sonrasında cana yavaş yavaş vermeye başlayabilirsiniz. Defansa zaten veremiyorsunuz. Defansa yapmış olduğunuz kıyafetlerden alıyorsunuz. Buradan aynı zamanda can da alıyorsunuz. Diğer önemli olan bir defans unsuru da şu. Bu shield, bunu yapıp kendinize ekstradan 100 kalkan verdirtiyor size. Bu ilk yediğiniz damage'i ve ikinci yiyeceğiniz damage'i absorbe ediyor diyelim. Sizi koruyor yani. Daha sonrasında yiyeceğiniz damage'lerden hasar alıyorsunuz. Tabi bu yediğiniz damage'den sonra hemen kırılmıyor. Bunun belirli bir süre damage yemezseniz tekrar üzerinizde kendini onarıyor ve kalkanınız tekrar aktif hale geliyor. Evet, bir diğer konuysa şu. Yani oyuncuların genel olarak muzdarip olduğu konulardan bir tanesi crash durumu arkadaşlar. Bu crash durumunu çözebilmenizin bir tane yolu var. Oyuna girerken dünya ayarlarınızda multiplayer ondaysa bunu off durumuna getirip oyuna girerseniz crash yemeyeceksinizdir. Tabi bunu yemeden önce kendinize yeniden bir dünya açın. Bu dünyaya sıfırdan başlayıp girin. Multiplayer modu kapalı bir şekilde. Sonra o dünya sevledikten sonra çıkın. Tekrar kendi eski dünyanıza multiplayer modu off şekilde girin ve oyuna gireceksinizdir. Bu şekilde arada bir multiplayer modu ondayken oyuna girdiğinizde crash hatası veriyor. Tabii bunu şu an çözüme kavuşturmadılar henüz. Bunun çözüme kavuşması için sanırım bir güncelleme vesaire gelmesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok Palworld videosu gelmesini istiyorsanız veya oyunla alakalı farklı bilgiler edinmek istiyorsanız yorumlar kısmında ne istediğinizi yazın ve ben size yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.